Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sorduğunuz, tek tek bölüm bölüm yeniden çeker misiniz dediğiniz bu makrome ipinden yapmış olduğum bohem çantayı hep birlikte yeniden yapacağız. Ama bu defa kağıt iple yapacağız. Şöyle göstereyim. Elimizdeki ipleri de değerlendirebileceğimiz bir çanta modeli. Şu şekilde. Astarı da var içerisine. Bunu ben makrome ipinden yapmıştım. Ama şimdi kağıt iple yapacağız. Hatta şöyle ben birkaç tane motif çalıştım ama şöyle söyleyeyim, buradaki yaptığımız motiflerin aynısını yapmayacağım. Değişik olsun istiyorum. Nasıl olsa bu var zaten. Videosu da var bunun, motiflerin nasıl yapıldığıyla alakalı. Hazır yapmışken dedim, hem başka bir motif tanıtmış olurum size, nasıl yapıldığını anlatmış olurum. Hem de daha farklı bir çanta yapmış oluruz diye düşündüm. Ben bu şekilde birkaç tane motif çalıştım. Şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle. Ölçü olaraktan ben bu ölçüde yapacağım yine çantamı. Onun için şu şekilde iki tane motif yeterli olacak. Bu alt taban kısmına gelecek. Diğer tarafına da iki tane motif yapacağız. Bunları birleştirirken ben dikerek birleştirdim. Şu şekilde göstereyim. Dikişle birleştirdim. Onu da göstereceğim nasıl diktiğimi. Hepsini birlikte yapacağız. Hadi hep beraber başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle ipimi göstereyim ben size. Şu şekilde hazır çile olaraktan satılan markasız kağıt iplerimiz var. Ben bu kağıt iplerinden kendim alıp sarıp o şekilde kullanıyorum. Herhangi bir markası yok. Şu şekilde küçük yumaklar da yapabilirsiniz veya hepsini büyük bir şekilde sarıp tutabilirsiniz de. Farklı sarma yöntemleri var. Parmaktan başlayıp ortadan ip çıkartmak için ortası boşluk bırakılaraktan sarılan yöntemler var. Siz nasıl isterseniz o şekilde sarabilirsiniz. Evet, bir iki soruya da cevap vereyim hazır kağıt iple çalışmaya e, başlamışken. Ben bu motiflerimi yaptıktan sonra ütüledim. Kağıt ipinizi buharlı ütüyle, ısısı çok yüksek olmamak şartıyla ütüleyebilirsiniz. Bakın bu şekilde kalıp gibi duruyor. Çünkü biraz hani kağıt ipler yapıldığı zaman avucumuzun içerisinde biraz deforme oluyor. Şekli kaçıyor. Bunu ya el ütüsüyle her sırada elinizle düzleştirerek bir düzgün bir şekil verebilirsiniz veya ütüleyebilirsiniz. Dediğim gibi önce tersten ütülerken ilk önce tersten bir ütüleyin. Kağıdınızda, kağıt ipinizde herhangi bir deformasyon yapıyor mu ütünüz? Bir onu görün. Ondan sonra en son ön yüzden bir kere böyle bir buharlı ütüyle geçerek bitirebilirsiniz. Evet, şimdi çok daha fazla uzatmadan modelimizi yapmaya başlayalım. Şimdi çantanın diğer aşamalarını ayrı videolar olaraktan çekeceğim. Bu videomuzda sadece motif yapımı ve dikimi olacak. Bir sonraki videomuzda çantamızın yavaş yavaş diğer kalan kısımlarını parça parça yapacağız. Onun için mutlaka diğer videolarda takip etmeyi unutmayın. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone ol kısmının oradaki zil işaretini de onaylarsanız yeni videolar eklendiği zaman size bildirim olaraktan gelecektir. Haberiniz olur bu şekilde. Evet. Şimdi kağıt iple çalışmak biraz zor olduğu için hani diğer iplerdeki gibi sihirli halka yapamıyoruz. Yani biraz çok zor oluyor.
bununla çok sert olduğu için. Ben ipimi yumuşatarak kullanmıyorum. Normal olduğu gibi sarıp kullanıyorum. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi öncelikle şu şekilde 4 tane zincir çekiyoruz. Şu orta göbeğimizi yapacağız. Nasıl bu şekilde sık olduğunu da şimdi göstermiş olacağım size. Bu da farklı bir başlama tekniği. Tığımıza ipimizi doluyoruz ve ilk çektiğimiz zincirin ortasına ve ikili trabzan yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Sonra araya 2 zincir çekiyoruz. Tekrar tığımıza ipimizi doluyoruz. Aynı yere. Burası bizim halkamız olacak. Orta halkamız. Aynı yere işlem yapacağız. Şimdi ikili trabzan yaparken ilk yarım trabzan yapıyoruz. Diğerleri tığımızda bekletiyoruz. Sonra tekrar tığımıza ipimizi doluyoruz. Bir daha orta göbekten bir ilmek daha çıkartıyoruz. Yine bir yarım trabzan yapıyoruz. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz oldu. Sonra bu üçünün hepsini birlikte alıyoruz. Sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Başlangıç biraz zor olacaktır. Eğer hani kağıt iple de ilk kez çalışıyorsanız elleriniz biraz acıyacak arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Yapımında biraz zorlanabilirsiniz ama alıştıktan sonra bir ayar tutturduktan sonra daha kolay oluyor. Yine tığımıza ipimizi doladık. Bir tane ilmek çıkartıp yarım trabzanımızı yaptık. Fıstık yapar gibi bir kere çekiyoruz. Diğerlerini tığımızda biriktiriyoruz. Yine bir yarım trabzan daha tekrar üçünü birlikte aldık. Evet, aralara 2 zincir çekiyoruz. Bir daha. Üçünü birlikte alıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Şimdi buraya şimdi 4 tanesini yaptık. Toplamda 8 tane aynı şekilde bu halkamızın içerisine dolduralım. Evet, 8 tane yaptıktan sonra arkadaşlar biraz zor. Sığdırmakta biraz zorlanabilirsiniz ama yapın. Hepsi ne kadar sığdığı kadar üst üste de gelse çok problem değil. Evet, bu şekilde 2 zincir çekiyoruz. Sonra ipimizi kesiyoruz. Ben her sırayı farklı renkte yapacağım için ip değiştiriyorum. Siz aynı renkle devam edecekseniz ipinizi kesmeyin lütfen. Bir sonraki aşama için devam edebilirsiniz. Tek renk yapacaksanız eğer. Şimdi benim birleştirme daha önceki videolarımda da gösterdiğim birleştirme tekniğimi uyguluyorum genelde motiflerde. Şimdi bu yaptığımız ilk grubun tepesinden giriyoruz. Arka taraftan ama arkadan tepeden giriyoruz. Kestiğimiz ipimizi oradan çıkartıyoruz. Bunu iğneyle de yapabilirsiniz ama ben tığla hemen yapıveriyorum. Bakın bu şekilde şimdi yarım zincir şekline almış oldu. Daha sonra zincir çektiğimiz yerdeki en son zincirimizin içinden arka kısımdan giriyoruz. İpimizi oradan da çıkartıyoruz ve şu şekilde hafiften çekiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi zincir görüntümüz gayet güzel bir şekilde oldu ve orada hiçbir kaba görüntü olmadan birleştirme işlemini
yapmış olduk. Ben genelde motifleri yaparken ip değiştireceksem ve koparmam gerekiyorsa ipi bu şekilde yapıyorum. Sizin de tekrar aklınızda olsun diye o kısmında göstermiş oldum. Sonra bunları buradan girerek yok edebiliriz. İsterseniz hepsini daha sonra yok edin. İsterseniz yaparken hemen yok edip işleminize devam edin. Şuradan da geçireyim. Fazlalığını keseceğim zaten. İp biraz sert olduğu için zorluyor bizleri. Sizler de yaparken anlayacaksınız zaten. Fazlalık kısmını da kesiyoruz. Evet, orta göbeğimizi yapmış olduk. Şimdi ikinci sıramızı yapacağız. Ben ikinci sırayı kırmızıyla yapacağım. Siz hangi renkle yapmak isterseniz o renge geçebilirsiniz. Dediğim gibi tek renk yapmak isterseniz de ipinizi koparmadan aynı şekilde devam edeceksiniz. Şimdi şöyle herhangi bir yerden giriyoruz. Şu şekilde giriyoruz. Ben bu ipi, küçük ipi normal ipin üzerinden bir tur geçiriyorum ki orada bir kilit görevi görsün diye. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Bakın şuradan da, gerçi burada siyah, sarı da göstereyim. Şöyle mavi. Evet, bakın şunları yapacağız. Her boşluğa bu defa burada yaptığımızdan 2 tane yapacağız. 3 zincirimizi çektik, tığımıza ipimizi doladık. Şu boşluğumuzu geniş tutuyoruz. İlkinde zaten hani fıstık görüntüsü zaten bu şekilde oluyor. Araya bir zincir çekiyoruz bu defa. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Yine bir kere çekiyoruz. Diğerleri tığda bekliyor. Sonra bir daha aynısından yapıyoruz. Tığdaki 3 ilmeğimizi hepsini birlikte topluyoruz. Yine araya bir zincir çekiyoruz. Tekrar diğer boşluğa geçiyoruz. Bir kere çekiyoruz. Diğerleri tığımızda. Yine bir kere çekiyoruz. Diğerleri tığımızda ve hepsini birlikte topluyoruz. Araya bir zincir. Tekrar çektik. Bir kere yaptık, beklettik. Her boşluğa bu şekilde iki grup halinde diyeyim daha doğrusu, ikili fıstık yapıyoruz. Aralara bir zincir çekiyoruz. Bütün boşluklarımızı bu şekilde dolduracağız. Bir zincir çektik. Diğerine geçtik. Evet, sıra sonuna kadar yine bu işlemi bu şekilde devam ettirelim. Evet, sıra sonuna geldik. Yine bir zincirimi çektim. İpimi değiştireceğim. Kopartıyorum. Yine aynı şekilde alt sırada yaptığım gibi ilk başlangıçta yaptığım bu ikilinin tam tepe noktasından motifin arka kısmından tığımla giriyorum. İpimi oradan geçiriyorum.
ve zincir görüntüsünün bakın yarısını yapmış oluyorum. Diğer yarısını da çektiğim zincirin arka kısmından, yine arka ve alt kısmından diyeyim, zincirin tam ortasından giriyorum. İpimi oradan da geçiriyorum ve hafifçe çekerek bakın görüntüsü gayet düzgün yapmış oluyorum. Sonra ipi arka taraftan bir zincirle önce sabitliyorum. Daha sonra geri kalanını trabzanların arasından geçirerek yok ediyorum. Evet, bu şekilde hepsini içine alarak yok edebiliriz. Evet, ikinci sıramız da bitti. Şimdi üçüncü sıramızda bu sırayı yapacağız. O sırayı ben yeşille yapmayı düşünüyorum. Evet, yine herhangi bir yerden ipimizi geçiriyoruz. Boşluklardan, şu birer zincir çektiğimiz boşluklardan herhangi bir tanesinden geçiriyoruz. Ben şu ipi bir kere doluyorum. Dediğim gibi bir hani orada kilit görevi görsün, açılmasın diye. Daha sonra 2, 3 tane zincir çekmiş oluyoruz. Şimdi burada her boşluğa üçlü fıstık yapacağız. Onun için zincirden sonra 2 tane yapacağım başlangıçta. Zincirle beraber 3 olacak. Evet, yapıyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz. İlmeğimizi çıkardıktan sonra bir kere çekiyoruz. Diğerleri tığımızda bekliyor. Sonra bir daha aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Tığımızda şu an 3 tane var. Hepsini birlikte alıyoruz. Araya 2 zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Tekrar göstereyim. Tığımıza ipimizi doladık. Boşluktan ilmeğimizi aldık. Bir kere çektik. Diğerleri tığda bekledi. Bir daha tığımıza ipimizi doluyoruz. Bir daha ilmek çıkartıyoruz. Bir kere çekiyoruz. 3 olduğu tığımızda bekliyor. Sonra yeniden bir daha aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şu an tığımızda 4 tane ilmeğimiz oldu. Onların hepsini birlikte alıyoruz. Araya 2 zincir çekiyoruz. Tekrar tığımıza ipimizi doluyoruz. Bir sonraki boşluğa yine aynı şekilde fıstıklarımızı üçlü olarak yapıyoruz. Çok ilmeklerinizi uzatmayın. Çünkü toparlaması zor oluyor kağıt iplikle. O yüzden hani alışana kadar biraz zor olacak ama alıştıktan sonra o ilmek boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben ön bilgi vereyim, çok uzatmayın. Bu şekilde her boşluğa üçlü fıstık yaparak ilerliyoruz sıra sonuna kadar. Evet, bir, iki zincir çekiyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bu işlemimizi tekrarlayalım. Evet, sıramızı tamamladık. 2 zincirimizi çekiyoruz. Yine ipimizi kesiyoruz.
İlk yaptığımız fıstığın tepesi noktasından, arka kısımdan giriyorum. Bakın bu şekilde. Zincirin ortasından girmiyorum. Aynen hani örgü yaparken girdiğimiz yer var ya, oraya arkadan giriyorum. Ve ipimi oradan alıp çıkartıyorum. Şimdi burada çektiğim zincirin ortasından giriyorum. Diğerinde değil. Burada ortadan giriyorum. Hafif çekerek bakın güzel bir birleşim yapmış oluyoruz. Geriye kalan ipimizi bir zincirle sabitleyeceğiz. Fazlalığımızı da zaten ördüklerimizin arasından yok edeceğiz. Fazlalığımızı da keselim. Evet. Şimdi son sıramızı yapacağız. Ve motifimize kare görüntüsünü de bu sırada vermiş olacağız. Bu sırayı bir iki ufak tefek püf noktası var. Bunu kaçırmayın. Bu kısmını atlamayın. Son sırayı da morla yapacağım ben. Evet, yine boşluğumuzun herhangi bir tanesinden giriyoruz. Bu şekilde. İpi, küçük ipimi doluyorum, bir tur attırıyorum ve şimdi ben ek yerinin görüntüsü çirkin olmasın diye köşeyi oluşturaraktan başlayacağım. İlk etapta şuradan göstereyim. Şu köşeden başlayacağım. Onun için 3 zincir çekiyorum. Bu köşenin bu yarısından başlayacağım. Diğer yarısını da bitiminde geleceğim zaten. 3 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım ve yanına da 2 tane daha ikili trabzan yaparak toplamda 3 tane trabzan yapmış olacağım. 1 2 evet. 2 kere de çekiyoruz yukarıya. Şu şekilde. 2. Şimdi bakın burada da gördüğünüz gibi aralarda hiç zincir yok. Şimdi köşeyi yaptıktan sonra köşeden sonra burayı yapacağız. Burayı da yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yuvarlak motifleri kareye çevirirken hepsini aynı boyda yaptığımızda şuralar, şu kısımları bombe yapıyor. Bombe yapmasını önlemek için şimdi göstereceğim. İşlemi yapıyoruz. Evet, köşeyi yaptık. Yanındakini yaptık. Şimdi ortadakini yapacağız. Ortadakini yaparken tığımıza ipimizi doluyoruz. Aynen ikili trabzan yapar gibi. Ama yalancı sık iğne yapıyoruz. Kaç tane? 3 tane. Burası bombe oluşturmasın kenarda diye. Orta kısımdakine bu şekilde yalancı trabzan yapıyoruz veya tekli trabzan yapıyoruz. Yine tığımıza ipimizi doladık. Aralara zincir çekmiyoruz. Yine 3 tane burayı yapıyoruz şimdi. Üç tane ikili trabzanımızı yaptık. Tığımıza ipimizi doladık ve şimdi köşe yapacağız. Şu köşeyi yapacağız. Köşeyi yaparken
Önce 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. 1 2 3. Evet, köşeyi de dönmüş olduk. Bakın arkadaşlar. Köşeyi dönmüş olduk. Şimdi diğer tarafımızı yapacağız. Köşeden sonra yine ikili trabzan yapacağız 3 tane. 2 3 tane yaptık. Şimdi 3 tane yalancı sık iğne yapacağız. Başını doluyoruz, batıyoruz ve hepsini birlikte alıyoruz. 2 3 tane. Evet. Şimdi 3 tane ikili trabzan. 1 2 3. Bunu normal iple yaparken köşeleri mesela üçlü yapabilirsiniz. Şimdi kağıt ipte üçlü yaptığım zaman çok uzun olacağı için ben hani ikili olaraktan devam ettim. Ama normal iplerde bu köşelere mesela üçlü trabzan yapabilirsiniz. Biraz daha hani köşe belirgin olur o zaman. O da bir alternatif. Evet, şimdi üçüncü köşemizi oluşturacağız. Şurası bizim birinci, bura iki, bura üçüncü köşemiz oluyor. İki, üç taneyi yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Şöyle birazcık yeri açıyorum. Sonra yeniden 3 tane aynı yere ikili trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Şimdi buraya yine 3 tane ikili trabzan kenar yapıyoruz şu an. 1 2 3. Yanına 3 tane yalancı sık iğne. Tığımıza ipimizi doluyoruz. İlmeğimizi çıkartıp hepsini birlikte topluyoruz. Evet. Yeniden 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi köşeyi oluşturacağız. Burada da köşeyi oluşturuyoruz. Yine 3 tane ikili trabzan, 3 tane yalancı sık iğne, 3 tane ikili trabzan. Şurada da köşemizin diğer yarısını yapacağız. Buraya kadar gelelim. Hepsini birlikte yaparız. Şimdi 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Köşeye başlangıcı nasıl yapacağımızı göstereyim. Yine tığımıza ipimizi doluyoruz. Zaten yarısını yapmıştık. Diğer yarısını yapıyoruz. Yani 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu başlangıç yeri köşede arada kaldığı zaman çok belli olmuyor. O yüzden de motifimiz düzgün duruyor. Evet, bu şekilde köşemizi yaptıktan sonra 2 tane zincirimizi çekiyoruz. İpimizi kesiyoruz ve çıkartıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şu ilk zincirle başlamıştık ya. O zincirin en üstündeki halkasından tığımızı çıkartıyoruz. İpimizi oradan
çıkartacağız. Tabii biraz zor oluyor kağıt iplikle. Evet, çıkarttık. En son çektiğimiz zincirimizin ortasına arkadan giriyoruz. Şu şekilde. İpimizi oradan çıkartıyoruz. Bakın çok düzgün bir birleşim noktası oldu ve hiç de belli olmuyor. Aklınızda olsun. Evet, arkadan bir zincirle sabitleyeceğim ve ilmeklerin arasından geçirip fazlalığını keseceğim. Evet, motifimiz bitti. 4 sırada zaten. Bu şekilde. Bunu ütülediğimiz zaman da gayet düzgün duracak. Şu şekilde elinizle de düzelterek formunu şekle sokabilirsiniz. Evet, şöyle hafiften göstereyim ben size. Daha sonra ben onu ütüleyeceğim. Evet, motifimiz bu kadar. Şimdi dikimini göstereyim ben. Bunu ütüledikten sonra dikeceğim. Şunu dikimini birlikte yapalım. Bunu dikerken isterseniz yeşille, isterseniz maviyle, hangi renkle bitirdiyseniz onunla dikebilirsiniz. Şu şekilde şöyle göstereyim. Bir yün iğnesi, arkası geniş olan bir yün iğnesi veya plastik iğneler de var. Onlarla da olabilir ama ben bununla dikeceğim. Plastik iğneler biraz kalın olabiliyor. Bu zincir görüntülerini çok fazla açmasın tepe kısmını diye. Bununla dikeceğim. Kağıt ipimizin ucunu biraz inceltiyoruz ve buradan geçiriyoruz. Şöyle geçirdikten sonra sıkıştırıp sabitliyoruz. Şimdi şu köşeden başlayacağız. Köşeden giriyoruz. Burada biraz ip bırakacağım. Fazlalık. Motiflerimizin arka kısımları birbirine bakacak şekilde tutuyorum. Buradan dikerken dikkat etmeniz gereken her zincirin karşılığının aynı sırada olması gerekiyor. Ben şimdi şu ortadakinden başlamıştım. Bakın bunun da burasından giriyorum. Ve diğer motifinde sıradaki halkasından geçiriyorum. Bu şekilde tel yapar gibi yapmıyoruz. Üzerinden atlatarak da yapıyoruz. Bakın. Şimdi ondan sonrakilerin hepsi gayet kolay. Bakın ilk trabzanın tepesinden girmiştim. Şu şekilde sabitleyeyim. Heh, tamam. Şimdi birinci trabzanın tepesinden, burada da birinci trabzanın tepesinden gireceğiz. Onlar birbirine karşılık geldiği sürece dikişimiz gayet düzgün olacak. Motifler yamulmayacak. Ona dikkat edelim.
Evet. Bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Şöyle ütülediğimiz zaman da gayet düzgün duracak. Bir sonraki karşılıklı aynı sıradaki trabzanların tepe noktalarından girmiş oluyoruz. Bakın şu zincir görüntüsünün arka kısmından alıyorum. Buradaki zincir görüntüsünün de benden taraftaki kısmına giriyorum. Yani tam ortasından geçmiş oluyorum. Ona dikkat edin. Bakın buradaki tam ortadan giriyorum. Şöyle göstereyim. Tam ortadan giriyorum. Diğer motifin de tam ortasından çıkıyorum. Bunlar dikerken, ütüledikten sonra dikerseniz de olur. Ütülemeden dikip hepsini birlikte ütülerseniz de olur. Bunlar çok fark etmiyor. Yani özellikle ütüleyin de ondan sonra dikin diye bir şey söz konusu değil. Bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar motifimizi. Bunu tığla birleştirme, normal iplerle yaptığımızda tığla kaydırma tekniğiyle birleştirme yaptığımızda gayet şık duruyor, güzel duruyor. Ama kağıt iple çalışmak biraz zor olduğu için, sert bir ip olduğu için kaydırma tekniği kağıt ipte düz güzel durmuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet, şimdi bakın şu bitirdik. Şu kenardaki köşenin tam ortasına giden sivri noktalarımızı da birleştiriyoruz. Bu şekilde. Sonra arka tarafa dönüyoruz. Elimizle düzeltip iplerimizi sağlamlaştırıp keseceğiz. Önce şu şekilde bir sağlamlaştıralım. Evet, böyle sağlamlaştırdıktan sonra şu şekilde iğne ile ilmeklerin arasından geçerek çıkartıyoruz. Evet, şu şekilde tığımızı alalım. Diğer tarafı da şöyle bir defa zincir çekip sabitliyoruz. Açılmasın diye. Daha sonra fazlalık kısmını, bir kısmını burada ilmeklerin arasından geçireceğiz. Bunları bütün işiniz bittikten sonra da tek tek temizleyebilirsiniz ama bana çok sıkıcı geldiği için sırf o şekilde temizlemek, çünkü bazen saatlerimizi alıyor. Öyle hemen iki kere de olan bir şey değil. Onun için ben mümkün olduğunca motifimi yaparken temizlemeye dikkat ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu ütülediğimiz zaman da açılacak. Dikişini düzelecek, biraz açılacak. Gayet düzgün olacak.
Şimdi ilk videomuz bu şekilde motif yapımı oldu. Bir sonraki videomuzda kenarlarını yapacağız. Her iki kenarını yapacağız. Ee, Daha sonraki videomuzda da sapı ve yan taraflarının yapımını göstereceğim. Hepsini tek videoda sığdırmam, bir an önce sığdırmam çok zor olacağı için böyle parça parça çekmeyi uygun gördüm. Evet, konuyla alakalı sorunuz olursa yine bana her türlü sorabilirsiniz. İster yorum yoluyla, ister mesaj göndererek sorabilirsiniz. E, Elimden geldiğince sorularınıza çok kısa sürede cevap vermeye dikkat ediyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Çantanın devamı çünkü bir sonraki videoda olacak. Şimdiden kolay gelsin hepinize. Kendinize iyi bakın. Kocaman sevgiler.